Arkadaşlar bugün size güzel bir çorba tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Tenceremizin altını yaktık. Şöyle bir un miktarını göstereyim arkadaşlar. Tepeleme 1 yemek kaşığı un. Şöyle iyice bir göstereyim, yanılmayın. Kısık ateşte unu önce güzelce bir kavuracağız. Size garantili bir çorba yapacağım. Yoğurtlu çorba. Un rengini kaybetmeye başladı. Hafiften de dumanlar çıkmaya başladı. Tam bu aşamada yağını ilave ediyoruz. Yağı kontrollü bir şekilde veriyoruz. Yarım fincana yakın. Şöyle ben bir göstereyim. Yağı karıştırdığımızda içinde un görünmeyecek arkadaşlar. Beyaz un olmayacak. Hafiften bir akıcı kıvam gibi olacak. Görüyor musunuz? İçim rahat etmedi. Un miktarını göstereyim. Klasik kahve fincanıyla da ölçebilirsiniz. Bir kahve fincanı un. Un kavrulmuş olduğundan dolayı bunu bir daha kavurmamıza gerek yok. Hemen içine 2 su bardağı bir soğuk su boşaltıyoruz. Bunu hızlı bir şekilde çırpıyoruz. Bundan sonraki suyu sıcakta verebilirsiniz. Toplamda 4 su bardağı su oldu. Su ayarını birazdan yapacağım. Onu da göstereceğim. Difrizde daha önceden haşlamış olduğum yarma var arkadaşlar. Diğer adıyla keşkek. 1 su bardağı onu boşaltıyoruz. Yine aynı şekilde nohut da şu jöleyi görüyor musunuz? Suyuyla beraber difrize atmıştım. 1 su bardağı da nohut atıyoruz içine. Bunu şöyle bir karıştırıyoruz. Orta ateşte bu kaynarken biz bunun meyanesini yapacağız. Kişi başı 1 yemek kaşığı yoğurt hesaplayacağız. Beş kişilik çorbaya 5 kaşık. İçine bir tane de yumurta sarısı. Yumurta sarısıyla bunu bir çırpıyoruz. Dört su bardağı su ocakta vermiştim. 5. bardak suyu da burada veriyorum. Bu suyun çorbamıza yetmesi lazım. Meyananın içine bir de yarım limon döktük arkadaşlar. Tabi bu çorba ne kadar ekşi olursa o kadar güzel olur. Ocağın başına geçiyoruz. Çorbamız kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. Kısık ateşte bunu 5 dakika bir kaynatacağım. 5 dakika kaynattık. Hemen ne yapıyoruz? Meyanemizi içine döküyoruz. Kesilir diye korkmayın. En ufak bir endişeniz olmasın. Çorba kesilmez. Meyane ile sosu iyice birbirine bir yedirdik. Kaynayınca yoğunluğunu ayarlayacağım. Şu anda yoğunluğu iyi. İçinde yumurta sarısı vesaire olduğundan dolayı biraz daha yoğunlaşabilir. Yanımda kaynamış 1 su bardağı su daha bulunduruyorum. Bu kaynarken biz ne yapacağız? Nanesini yakacağız. Şöyle bir parça tereyağı, sıvı yağ, katı yağ elinizde hangisi varsa ondan yapabilirsiniz. Yanmasın diye bir tatlı kaşığı da sıvı yağ boşalttım. Yağ eridi. Tepeleme 1 tatlı kaşığı kuru nane. Şöyle kuru nane bir rengini kaybetmeye başlasın. Hemen şöyle bakın arkadaşlar, bir sallayın. Köpükten görünmez. Köpüğün altında görüyor musunuz? Rengi kırmızıya dönmeye başlamış. Nanemiz olmuş. Naneyi kaynayan çorbamızla buluşturuyoruz.
Hemen kontrollü bir şekilde tuzunu da atıyoruz. Tuzu mutlaka kendiniz kontrol edin. 1 tatlı kaşığı tuz attım. Tuzu atarken mutlaka kontrol edin. Ben 1 tatlı kaşığı attım. Kısık ateşte 5 dakika bunu bir kaynatacağız. Buna başka hiçbir şey vermeyeceğiz. Kısık ateşte çorbamızı 5 dakika bir kaynattık. Altını kapatıyoruz. 2-3 dakika bir dinlendireceğiz. Arkadaşlar sizi hiç uğraştırmayacak efsane lezzetli bir çorbamız oldu. Çorbayı alırken de şöyle bir ne yapıyoruz? Kepçenin dibini değdiriyoruz, çekiyoruz. Bir daha damlama yapmaz. Çorbamız bu. Kesinlikle sizi mahcup düşürmez. Güzel bir lezzet. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı fark etmez. Andalöz çorba, arabaş çorbası, ayran çorbası, Azeri yoğurt çorbası, bahçıvan çorbası, balık çorbası, balkan çorbası, bezelye çorbası, bozaş çorbası. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çorbayı gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun. Arkadaşlar bazen soruyorlar, usta sen bu kadar yemeği nereden buluyorsun diye. Hemen şuradan listemi göstereyim ben. Ne yazıyor burada? Alabalık buğulama, alabalık ızgara, alabalık kiremitte. Yani altında bu şekilde gidiyor. İşte alabalık sarma. Öbür tarafa geçiyoruz. Burada ne yazıyor? Enginar, bahla, barbunya pilaki, pazı sarma, biber dolma. Şöyle geçiyoruz. Buraya geçiyoruz. Piliç tandır, piliç tika, piliç topkapı, piliç cahni, pizza karışık. Hemen şöyle geçiyoruz. Acılı ezme, ahtapot salata, Arnavut ciğeri. Hemen şöyle geçiyoruz. Acı soslu tavuk, Ali Nazik, Antalya usulü güveç, Arnavut çurlaması. Hemen şöyle geçiyoruz. Andalöz çorba, arabaş çorbası, ayran çorbası, Azeri yoğurt çorbası, bahçıvan çorbası, balık çorbası, balkan çorbası, bezelye çorbası, bozaş çorbası. Yani saymaya başlasam sabaha bitmez. Arkadaşlar ben bu listeyi okurken size A harfi olanlardan okudum. Bu liste A'dan Z'ye kadar uzuyor. Yani Z harfinde hangi yemek varsa ona kadar uzuyor. Daha önce de söylediğim gibi 1000'in üzerinde yemek tarifim var. Türkiye'de yapılan bütün yemekleri bu liste içeriyor arkadaşlar. Onun için ben içerik sıkıntısı yaşamıyorum. Elimden geldiği kadar da takipçilerime bu yemekleri yapmaya çalışıyorum.